Bugün beni çok rahatsız eden ve bence pek konuşulmayan, dile getirilmeyen bir konudan bahsedeceğim. Kadını erkeğe düşman eden, erkeği kadına düşman eden, kadını tüketmeye zorlayan, kadının vücudunu sisteme pazarlayan bir düşünce yapısından, toksik feminizmden bahsedeceğim. Magazin programlarında duymuşsunuzdur işte. Örnek veriyorum şu an. Hadise cesur pozlarıyla büyüledi. Gülşen'in kıyafeti göz doldurdu vesaire. Şimdi burada bu kadınlar giydikleri giymedikleri kıyafetlerle bize sanki modern kadının öncüsü, kadınları temsil eden, kadın gücünü gösteren bir şeymiş gibi pazarlanıyor. Bir reklam filminden 40 milyon TL'ler alan kadın oyuncuları görüyoruz ve bunlar da aynı şekilde işte kadın dediğin böyle olur. Kendi ayakları üzerinde duran kadın diyoruz. Peki bu sistemin ikiyüzlülüğüne giriş yapalım. Aslında biraz böyle belirlemiştim konularımı ama bodoslama dalıyoruz. Bu kadınların her bir tırnağı için ayrı bir onlara bakan insanlar var. Saçları, başları, makyajları. Bir reklam filmlerinden milyonlar kazanıyorlar. Bu kadınlar güçlü kadın oluyor. Kadın savunucusu oluyor. Peki bu kadınları oraya kadar gelene kadar set işçisi, makyözü, kıyafetini yapanı, kıyafetini taşıyanı, çantasını taşıyan kadın nerede? Hani feminizm diyoruz ya, feminizm nedir özünde? Feminizm cinsiyet eşitliğini savunan, iki cinsiyetin de aynı seviyede olmasını sağlayan hak, hukuk, adalet, ekonomik, eğitim alanında eşitlik sunan bir ideoloji, değil mi? Bir fikir. Ama her ideolojide olduğu gibi bu ideolojinin içerisi de artık yozlaşmış ve sisteme hizmet etmek için değiştirilmiş vaziyette. İşin garip kısmı ne biliyor musunuz? İşin garip kısmı da şu. İnsanları öyle empoze ediyorlar ki asgari ücretle çalışan, şimdi 28 bin TL oldu. Bir reklamdan milyon TL'ler alan kadını kendine özgür kadın olarak rol model alıyor. Sistem bu kadını işte Hande Erçel, her yerde yani ne Hande Erçel'miş arkadaş yani. Hani oyunculuğu da yok. Güzel mi? Evet, hakkını verelim, güzel kadın. Tamam da bu kadın benim idolüm neden oluyor? Bir reklam filminden 40 milyon TL aldığı için mi benim idolüm? Veya Gülşen için diyorum. Yani bu isimleri veriyorum. Bunlar artık halka mal olmuş isimler. Örnek vermemde bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. İç çamaşırıyla şarkı söylediği için mi ben onu özgür kadın ve kadın savunucusu olarak alacağım? Peki arka planda başarı hikayelerini dinlemeyi çok severim ben. Arka planda genç yaşında evlenmiş, kocası kötü çıkmış, boşanmış, 2-3 çocuğu var. Girdiği lokanta, restoran her neyse bulaşıkçı olarak çocuklarını okutmak için girdiği işte sebat etmiş, başarılı olmuş, yeri gelmiş hiç uyumamış kadın. Sonra o yerde müdür oluyor, sonra daha çok çalışıyor, o yerin sahibi oluyor, zincirler açıyor kendine. Şimdi ben bu kadını rol model olarak almıyorum. Çünkü sistem için bu kadın estetik değil. Çünkü bu kadın bize bir şey satın aldırtmıyor. Ama oyuncu bize bir şey satın aldırtıyor. Değil mi? Bize bir ruj satın aldırtıyor. Bize bir fikir satıyor. Bir şey satıyor yani özünde. O diğer emekçi kadını ben hani feminizm buydu. Feminizm sonuçta eşitlikti. Ben o kadını estetik bulmuyorum çünkü bana bir şey satmıyor diyor. O kadının esamesi bile okunmuyor veya set işçileri dediğim gibi o az solistlere veya oyunculara, şarkıcılara gelene kadar o ekibin arkasında görünmeyen kısımlardaki kadınları ben hiç dile getirmiyorum. Ben aslında sisteme hizmet eden ve kötü anlamda sisteme hizmet eden aslında hiç kadın savunuculuğu olarak görmediğim. Çünkü ne yapmış mesela kadın savunarak ne yapmış oluyor? Hangi emeklerle veya hangi eşitlik için bir adım atmış? Ya bu söylediğim isimlerin bir kısmı evli erkeklerle adı çıkmış insanlar. Hani burada isim vermeyeceğim işte. Siz araştırabilirsiniz. Ben bu kadına kadın savunucusu diyeceğim. Şimdi konuya birazcık daha derinlemesine girelim. Hani böyle girl power sloganlar, tişörtler çıkartıyorlar ya. Sen de o tişört alıyorsun, giyiyorsun ama o tişörtü yapan endüstri, işte fabrikalarda sömürülen emekçi kadınlar çalışıyor. Sana o tişörtü oradan sağlayıp getiriyorlar. Sen de bunu üstüne giyiyorsun mesela. Günümüzde özgürlük, güçlenme, beden olumlaması artık markalara indirgenmiş durumda. Ya ben bir
pet reklamında neden özgür kadın imajı görüyorum? Neden dans eden bir kadın görüyorum? Yani pet reklamı pet reklamıdır. Pet ayıp bir şey değildir, günah bir şey değildir, yasak bir şey değildir. Kadının fizyolojik olarak ihtiyaç bulduğu bir nesnedir. Şimdi sen bana bunu niye özgür kadın olarak pazarlıyorsun? Sen bana bir ayakkabıyı veya bir çantayı niye ayakları üzerinde duran kadın işte bunları giyer, bunları yapar diye pazarlıyorsun? Ne alakası var? Çantaya ihtiyacım varsa, ben o çanta kaliteliyse, işimi görüyorsa, imkanım da varsa alırım. Neden kadının bedeni üzerinden özgürlük çağrıları yapıyorsunuz? Ya bu sistemin ikiyüzlülüğü ve saçmalığını size şöyle anlatayım. Eskiden, çok eskiden hani kadını tıkarlarmış ya evin içine, işte şununla görüşmeyeceksin, okumayacaksın, şöyle giyineceksin, böyle giyineceksin. Şimdi de sürekli kadınlara sen açık giyinmiyor musun? O zaman yeterince özgür değilsin deniyor. Şimdi sen bu kadını özgür mü yapıyorsun yoksa kadının efendisini mi değiştiriyorsun? Bu iki mantık da aynı. Vücudunu sergileyen kadını alkışlıyorsun. Sisteme bu şekilde kendini hizmet ettiren kadını alkışlıyorsun. Arka planda bir şeyler için emek veren ama görünmeyen, sana bir şey hizmet etmiyor çünkü o hani belki alım gücü olmayan kadını görmezden geliyorsun. Şimdi burada nerede feminizm var? Feminizmin o devrimci ve sorgulayan mantığını alıp kapitalizme hizmet eden bir sömürü sistemi haline gelmiş durumda. Bunun ilişkiler boyutunda da artık insanları dışlayıcı ve rahatsız edici bir durumu var. Erkek düşmanlığı oluşturdu. Erkek düşmanlığı oluşturuluyor. Şimdi burada ben olaya şöyle bakarım. Biraz daha açmak istiyorum. Şimdi kadın ve erkek, değil mi? İnsan diyoruz. Kadın ve erkek diye cinsiyetlere ayrılıyor. Burada iyi kadın, kötü kadın, iyi erkek, kötü erkek diye bir şey var. Evet, bazı konularda bu iki cinsiyetlerin birbirinden daha üstün değil de daha iyi yapabildikleri şeyler var. Kadın nedir? Empati yeteneği daha kuvvetlidir. Belki iletişim yeteneği daha kuvvetlidir. İnce motor becerileri, elle yapacağı işler daha yeteneklidir. Diğer tarafta erkek testosteron hormonundan dolayı, dediğim gibi, bunlar birbirlerine olan üstünlükler değil, tamamen yaratılışa dair fizyolojik olan avantajlar diyebiliriz biz burada. Erkek testosterondan dolayı daha atik, daha kas kuvveti olarak, kas kütlesi, kas kuvveti daha fazla, ama bu onu kadından üstün yapmıyor veya daha önceki saydığım şeyler kadını erkekten üstün yapmıyor. Kadın, evet, bazı konularda ben de bir kadın olarak bir kadını anlayabildiğim için daha narin olabiliyor, daha duygusal olabiliyor, bazen sevgiye daha çok ihtiyaç duyabiliyor. Bu kadını kötü, ihtiyaçlı, kırılgan yapmıyor. Ama sistem öyle bir şey sunuyor ki hiç kimseye ihtiyacın yok. Kadınsan tek başına yetersin. Erkek kötüdür. Şimdi burada burayı biraz açmak lazım. Çünkü bu çok hassas bir konu ve erkekler de kadın erkeğe düşman oluyor, erkek kadına düşman oluyor. Bir süreden beri sosyal medyada içerik ürettiğim için yorumlarda aslında bir nevi halkın nabzını da tutuyorum diyebilirim. Bu tarz içerikler paylaştığım zaman altına erkeklerden kadın düşmanlığına dair yorumlar görüyorum. Yani sistem, dediğim gibi, erkeği sürekli aldatan, güvenilmez biri yaparken kadını güçlen, erkekten güçlü ol, erkeği yen, yani iki grubu da birbirine rakip olarak gösteriyorlar. Şimdi aldatma mevzusu, bu örnek açıldığı için söylüyorum. Evet, erkeklerde daha fazla görülen bir şey. Belki imkanı daha fazla sunulduğu için ve belki hormonal, ama bu asla ve asla kabul edilecek bir şey değil. Aldatma aldatmadır ve aldatma kim yapıyorsa karaktersizdir zaten. Bunun cinsiyeti de yoktur bu işin. Ama burada bir mantık var. Yani burada sistem kadını da bu döngünün içine dahil ederek buradan daha fazla para kazanmak istiyor. İşte yaptığı şey bu, kadını korumak değil. Dediğim gibi size, iyi kadın, kötü kadın ve iyi erkek, kötü erkek diye bir insan tipi var. Ne oluyor böyle? Sen, evet, şuna katılıyorum. Bir kadın kendi parasını kazanmalı. Kazansa çok iyi olur. Neden? Çünkü para kazanma günümüzde özgürlük demek. Yani istemediğin ortamlarda, istemediğin ilişkilerin içerisinde bulunmazsın. Kendin olursun ve bir şeye mecbur kalmazsın. Gidebilirsin gitmek istediğin bir yerde. O yüzden kadın kesinlikle bence de çalışmalı ve kendi parasını kazanmalı. Yeri gelir, evlenir, çocuğu olur, çocuğuna bakmayı tercih eder, çalışmaz. Bu da onun özgürlüğü.
Çalışmak ve çalışmamak ona kalmış durumda. Çalışsa daha iyi olur. Okumalı konusuna zaten girmiyorum. Yani kadın erkek zaten okumalı. Adalet konusunda kesinlikle zaten kadın erkek diye bir şey yok. Adalet herkes için, insan için olmalı, olması gereken bir şey. Dediğim gibi bu oluşturulan feminizm akımı, yani kadını savunuyormuş gibi tavır aksi bir yöne doğru gidiyor artık. Erkekler kadınlara düşman oluyor, kadın da erkeğe düşman oluyor. Ya etrafımızda özellikle medyayı çok geniş bir alan. Yazılı medya var, ana akım medya, televizyon, sosyal medya. Güçlü kadın olun bize dayattıkları şey bu değil. Tüketmeni istiyor. Çünkü gerçekten de bu kapitalizmde en çok tüketen cinsiyet kadın. Yani tüketiyoruz, yani bu fıtrattan dolayı kadın süslenmeyi seviyor, kadın tüketiyor. Evet, kendimi özgür hissetmediğim alanlar var ama kendimi özgür hissetmediğim alanlar oluyor ama şu an kendimi özgür hissediyorum. Çünkü bir sisteme hizmet etmiyorum. Ne düşünüyorsam bunu söylüyorum ve bence bu özgürlüktür. Ama sizin böyle şak 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 alkışladığınız, sizin değil işte o insanların büyük çoğunluğun alkışladığı, o çok ayaklarının üstünde duran o kadınlar özgür mü sanıyorsunuz? Onlar sistemin istemediği bir şey söylediği zaman aşağı inerler. Bu özgürlük değil, bu sistemin kölesi olmak demek. Böyle saçma sapan şeylere özenileceğine, kılık kıyafetle kadın savunucusu olunmaz. Kadın evet istediğini giysin ama nerede ne giyeceğini bilmek de ayrı bir özgürlüktür. Sen, bu çok ayrı bir mevzu. Şimdi buna saldıranlar da olacak. İnsanlar buna takmış durumda. Yani bazı insanlar çıplak gezmek istiyor ve çıplak gezilmesine laf edildiği zaman da hemen klavyenin başında bekleyip saldırıyorlar. Bu da çok ayrı bir mevzu. Çıplak gezen kadın özgür kadındır imajından lütfen çıkın. Bu ara havalar buz gibi. Ben de yürüyüş yapıyorum. Kapşonumu takıyorum. Kapşonumun ipini bağlıyorum. Ellerim cebimde, kürklü botum var falan, donuyorum. Önümden göbeği açık, montsuz, mini etekli, ince çoraplı bir kadın geçiyor. Şimdi ben bu kadına özgür kadın diyemem. Neden diyemem? Çünkü ben hiçbir aklı selim bir insanın bu havada bu şekilde giyinmek isteyeceğini düşünemem. Bu aynı şuna benziyor. Ağustos ayında 40 derece sıcakta kazak giymek nasıl, hani benim özgürlüğüm, ben Ağustos ayında 40 derece sıcakta kazak giyeceğim, sen bana karışamazsın gibi bir delilik hali oluyor. Şimdi kızımız neden bunu yapıyor? Çünkü sistem bir kere ona özgürsün, böyle ol diyor. Bu bir virgül. Diğer türlü kendini geliştirmiyorsa, işte aklına, zekasına güvenmiyorsa, diksiyonuna güvenmiyorsa, ne bileyim yani, bir insan güzel olmak zorunda değil. Güzellikten de bahsetmiyorum ben. Yani insani değerlerine güvenmiyorsa, kendini de değerli hissetmek istiyorsa, eksik hissediyorsa ve bu değeri, onayı başkasında arıyorsa, bacak onun için veya göbek onun için değerli olduğunu gösterme yeri oluyor. Şimdi bu bir özgürlük değil. Bu kendini, ben buradayım, benim bacağım ve göbeğim var, bakın bana ve bana ilgi gösterin çığlıkları oluyor. Bu onu özgür bir kadın yapmıyor. Nerede ne giyeceğini bilmek özgürlük olduğunu düşünüyorum. Yazın çok sıcakta askılımı da giyerim, kolsuzumu da giyerim, kendime uygun bulduğum şortumu da giyerim, elbisemi de giyerim. Kışın ona göre davranırım. Kılık kıyafet mevzusu budur. İnsanları rahatsız etmiyoruz ama şunu da diyebilirim: teşhircilik kadını küçülten bir şey. Teşhircilik olmak direkt erkeklerin gözünde kadın bacağını, kalçasını, karnını gösterirse var imajı yaratıyorsun. Hemcinsin, böyle düşünen arkadaşım. Bunun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim fikrim ama giymek istiyorsan tabii ki giyebilirsin. Giyiyorsun da zaten, kimse bir şey demiyor ama ben bu fikri söylüyorum çünkü böyle düşünüyorum. Ama bana diyorsan ki, bunu ben de yaşıyorum. Yazın, kışın pek akşam yürüyüşe çıkmıyorum. Yazın ben 9'da, 9.30'da yürüyüş yapamıyorum. Ben de öyle. Rahat hissetmem, tek başıma çıkmam. Bu benim özgürlüğümü kısıtlıyor. Evet, ben 9.30-10'da çıkıp yürüyüşümü yapabilmeliyim. Bu benim özgürlüğümü kısıtlıyor. Veya hep bahsediyorum, son çalıştığım iş yerinde bir tane densiz bir takım
lideri de demek istemiyorum artık, öyle biri vardı. Erkekti. İşte maalesef ki kadınlar böyle iş yerinde iyi pozisyonlara gelemiyor. Mesela bunu konuşalım. Yani bu cesur pozlar veren kadınları, 40 milyon TL alan, altında asgari ücretli bir sürü kadın, işçi çalışan kadınları şak şak yapmayalım artık. Hani bunları konuşalım. Bana gerçek sorunlarla gelirseniz ben de size konuşabilirim. Ama bu gerçek sorunlar Gülşen Hadise, Serenay Sarıkaya değil. Bunlar hiç kimsenin, sizin de rol modeliniz olmamalı. Bunu konuşalım. Yani yetenekli olmasına rağmen kadınların müdür olamaması, yönetici olamaması, önünün kesilmesinden bahsedelim. Erkekle kadını bir rekabet içerisine alıp patron kadın olacaksın. Patron kadın, erkekle rekabet daha. Şimdi erkekle rekabet demek, biriyle rekabet neden edersiniz? Otomatikman onu daha güçlü görüyorsunuzdur. Şimdi sen, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Ben benden daha üstün olmadığını düşünüyorum diyelim o akılla. Ama ben onu geçmeye çalışıyorum erkeği. Neden? O erkek, ben kadınım. O benim yarışmacım, yarıştığım biri değil. Ben onun yarıştığı biri değilim. Ben neden onunla yarışıyorum? Ben yetenekliysem, o iş yeri de adil bir iş yeri ise ben orada patron olabilirim. Yetenekli değilsem erkek biri patron olur. İşin özü, ben bu akımlarla kadınların özgürleştirildiğini düşünmüyorum. Aksine belli bir kalıpları sokup sisteme hizmet ettirilip kadın bedeninden, kadının güzelliğinden ve duygularından yararlanıldığını ve kullanıldığını düşünüyorum. İşin daha da kötü tarafı, birçok kadının da bilinçsiz, birçok kadının da kendilerinin en büyük savunucusu, aslında kendisine zarar veren sistemin en önde giden savunucusu olduğunu, hani olmak için kandırıldığını düşünüyorum. Hakikaten bir akıl tutulması, beyin sisi, beyin çürümesi içerisindeyiz. İnsanlar hiç mi düşünmüyor? İnsanlar hiç mi sorgulamıyor? Neden böyleyiz? Yani 3-4 bin yıl önce yaşayan adamdan bir farkımız olsun. Yani bir sorgulayalım şimdi. O adam giyinmeyi bulmuş. Biz soyunmayı özgürlük olarak görüyoruz, yani buralardayız biz buralardayız. Kadın erkeği düşman edip başka işler içerisine giriyoruz. Yani ilerleyeceğimizde biz geriye doğru gidiyoruz. Bence bu işte bir terslik var. Hakikaten bu işte bir terslik var. Kapatırken videoyu kendimizi güçsüz görüyoruz. Diyoruz ki bu sistem çok güçlü. Biz kimiz ki? İşte biz bir şey yapamayız ki diyoruz. Ama bunların hepsi zaten size, bana yapılıyor. Yani bu sosyal medya kime yapılıyor? Halka yapılıyor. Halk bilinçlenince bunları talep etmeyecek. Diyecek ki kardeşim, sen bir reklama 40 milyon TL bir kadına veremezsin, bir adama veremezsin. Dizi oyuncuları bu kadar para kazanamaz. Sen bunu yapacağına git bir okul kur, git bir yardım kuruluşuna bağış yap ve bana bunu göster. Bunun bana reklamını yap. Ben izleyeceksem ben böyle bir kanalı, böyle bir programı izlemeyi tercih ederim. Sen sürekli zenginleştirdiğin o kadının 40 milyon lira alması, 10 milyon lira alması o kadını kadın savunucusu değil, sadece zengin bir kadın yapıyor. Ben bunu istemiyorum. Bir kadın bu kadar sadece hiçbir şey yapmayarak, ortalarda salınarak bu parayı alamaz. Sen faydalı işler yap. Ben senin yapımını izleyeyim. Senin markandan alışveriş yapayım. Aksi takdirde yapmayacağım, izlemeyeceğim. Bu bilinçte olursa insanlar, görün bakalım nasıl değişiyor işler. Görün bakalım neler oluyor. Bugün biraz agresif geçti video. Kusura bakmayın ama hakikaten sinirleniyorum. Birazcık da yorgunum. Siz de kendinizi yorgun hissediyorsanız kan değerlerinize baktırın. Uzun zamandan beri baş ağrısı ve yorgunluk çok fazla vardı bende ve baş dönmesi. Kan tahlili yaptırdıktan sonra kan değerlerimin çok düşük olduğunu gördüm. Kan ilaçlarına başladım. Bir süreden beri kullanıyorum. Bir içeriği farklı bir şeyle değiştirdim. Onu içtikten sonra, ilk değiştirdiğim için böyle yorgunluk, halsizlik yapıyormuş. Ondan biraz yorgunum ama yine de bu videoyu çekmek istedim. Yine de içerisinde değinmediğim şeyler var, dediğim gibi yorgun hissettiğim için ancak bu kadar konuşabildim, söyleyebildim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.